Herkese yeniden merhabalar. Bu defa yeni ve ilginç olduğunu düşündüğüm bir kitaptan, bir tarih kitabından bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda sizlere önermek istiyorum. İlginç bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarihe biraz farklı bir perspektiften bakıyor. Denizden, gemilerin içinden, daha doğrusu tarihin farklı zamanlarında batmış gemilerin, batık gemilerin içinden bakan bir perspektife sahip. Genelde doğal olarak tarihe, daha doğrusu insanlık tarihine karadan bakarız. İşte ülkelerin, devletlerin sınırlarından, kalelerden, savaşlardan vesaire ama bu kitap dediğim gibi farklı ve ilginç bir bakış açısına sahip. Genelde tarih kitapları sıkıcı bulunabilir. Özellikle tarih sevmeyen arkadaşlarıma kitap önerisinde bulunmaktan çoğunlukla korkarım ama bu kitapta özellikle böyle düşünmüyorum. Bu kitabı tarih seven, sevmeyen herkese rahatlıkla tavsiye edebilirim. Hele ki tarihle ilgili kitapları okumayı seviyorsanız çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Sevmiyorsanız bile belki de bu kitapla birlikte sevebilirsiniz. Bu seferki kitabımız Stewart Gordon'ın 16 Batık'ta Dünya Tarihi isimli kitabı. Kitap Yayınevi'nden çıkmış ve çevirisi Zülal Kılıç tarafından yapılmış. Ben çevirisini gerçekten başarılı buldum. Kitap ayrıca güzel bir kapağa sahip. Toplamda 300 sayfadan oluşuyor ve ilgi çekici bir kitap olduğundan hızlıca okunan bir yapısı var. Tabi adından da anlaşılacağı gibi kitap içeriği insanlık tarihinin farklı dönemlerinde batmış 16 gemiden, 16 batıktan oluşuyor. Fakat işin güzel tarafı, ki bence kitabın asıl güzel tarafı da bu. Yazarın seçtiği bu 16 batığın kendisi. Yani Stewart Gordon bu 16 batık gemiyi neden seçmiş? Mesela birçoğumuzun aklına batık dediğimizde Titanic gelir. Fakat kitabın içeriğinde mesela Titanic yok. Yazar anladığım kadarıyla doğal olarak bu batık gemilerin arka planında tarihe yönelik bazı izler aramış. İlginç batıkları seçmiş. Çünkü düşünün ki tarih boyunca 3 milyona yakın gemi kazası olmuş ve yazar kitabın içeriğini bilinen bu batıklardan sadece 16 tanesiyle oluşturmuş. Güzel bir noktada bu 16 batıktan bir tanesi bizim Anadolu'muzun kıyılarında batmış olan ünlü Uluburun batığına ait. Uluburun batığı yaklaşık 3000 yıl önce battığı düşünülen bir gemiye ait ki bence kitabın içindeki en ilginç bölümlerden bir tanesini oluşturuyor. Yine bunun yanında Uluburun batığı gibi farklı ilginç noktalara sahip batıklar var. Zaten kitap 6000 yıllık oyma bir Afrika kanosuyla başlıyor. Ta ki günümüze yakın bir tarihte batmış bir petrol tankerine kadar geliyor. Yani kitabın yelpazesi oldukça geniş ve ilginç. İşte bu anlamda zaten kitabı okurken anlıyorsunuz ki gemileri insanlık tarihinden ayırmak imkansız. Yani neredeyse insan demek gemi demek. Az önce de söylemiştim. İlk insanların Afrika'dan çıktıkları tarihle denizcilik tarihi başlamış diyebiliriz. Sanki yazar da bunu bilinçli olarak yapmış. Zaten dediğim gibi kitap Afrika'da bulunmuş 6000 yıllık bir kanoyla başlıyor. Zaten insanların da tarihlerindeki ilk göçleri Afrika'dan çıktıktan sonra böyle oyma kanolarla yaptıkları biliniyor. Mesela Avustralya'ya yapılan ilk göçlerin bu şekilde yapıldıkları biliniyor. Şimdi kitabın içeriğini oluşturan bu 16 batıktan, daha doğrusu kitabın bölümlerinden bahsedeyim. Bu 16 batık sırasıyla Dufuna oyma kanosu, Khufu teknesi, Uluburun batığı, Sattın Hu gömütü, İntan batığı, Maimonides batığı, Kubilay Han'ın donanması, Bremen kokesi, Berberi savaş kadırgası, Lostres Reis, HMS Victory, Lucy Walker, Flying Cloud, Lusitania, Exxon Valdez ve Costa Concordia'dan oluşuyor. Gördüğünüz gibi gerçekten tarihin farklı dönemlerine ve ilginç olaylarına şahit olmuş, hatta başrolünde oynamış bazı batıklar var. Bana mesela bu kitaba dair ilginç gelen noktalardan bir tanesi de Kubilay Han'ın donanması isimli bölümdü. Yani gemi batıkları ile ilgili bir kitapta Moğollara rastlamak beni çok şaşırtmıştı. Ben Moğolların Kubilay Han'ın Japonya'yı
fethetmek için böylesine bir savaş verdiğini bilmiyordum ki sadece Moğollar değil, samuraylar da kitabın içeriğinin küçük bir kısmı. Aslında kitabın ismine baktığınız zaman kitabın daha çok denizcilik tarihine odaklandığını düşünebilirsiniz. Fakat öyle değil. Zaten kitabın da bana göre en güzel tarafı da bu. Mesela ben Moğolların, Kubilay Han'ın Japonya'yı fethetmek için böylesine bir savaş verdiğini bilmiyordum ki yine kitabın en ilginç bölümlerinden bir tanesiydi bana göre. İşte yine dediğim gibi Moğollara, Japonlara, onların tarihine bir batıktan bakmak ilginç. Bunun gibi çok daha farklı ve ilginç yerleri var kitabın. Yine diğer yandan kitabın güzel bölümlerinden bir tanesi Uluburun batığıydı demiştim. Uluburun gemisinin bundan 3000 yıl önce Mısır'dan denize açılıp Anadolu sahillerinde batmış bir geminin rotasının arkeologlarca, bilim adamlarınca nasıl belirlendiğini öğrenmek kitabın güzel bir kısmıydı. Düşünün, bundan tam 3000 yıl önce bir gemi batıyor ve bu geminin yiyecek ambarında bir testinin içinde sıkışmış kalmış minik bir farenin kemiklerine DNA analizi yapılıyor ve farenin DNA analizinden hangi bölgeye ait olduğu tespit ediliyor ve bu bilgiyle geminin muhtemel rotası saptanıyor. Sadece bu değil, geminin kargo ambarında bulunan diğer taşınan ürünler, su aygırı dişlerinden tutun da bakır külçelerin çıkarıldıkları maden yataklarına kadar yapılan analizlerden faydalanıyorlar. İşte aslında bu kitapla birlikte bunun gibi daha nice ilginç detay var. Tabii dediğim gibi bunlar belki herkese ilginç gelmeyebilir ama yine de bu kitaba bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Tarih sevmiyor olsanız dahi kitabı okumanızı tavsiye ederim. Belki de bu kitapla birlikte tarih okumayı bile sevebilirsiniz. Bu kitaba bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Tarih sevmiyor olsanız dahi. Bir gemi batığından ait olduğu toplumun sosyal ilişkileri, ticari ağı, insanları, yaşamları, savaşlarına ait bilgiler elde edilebiliyor ve bunu da 16 Batık'ta Dünya Tarihi isimli bu kitapta okumak, öğrenmek güzel. Kitap genel anlamda bir tarih kitabının hantallığında, ağırlığında değil. Dediğim gibi böylesine bir kitapta bir de bizlere, Anadolu'muza ait 3000 yıllık bir gemi batığının olması ayrı bir güzel. Ki aklıma gelmişken bu batık, yani Uluburun batığı bugün Bodrum Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Gidip görebilirsiniz. Ben bu kitapla birlikte kitabın içeriğiyle ilgili Google'da da çeşitli araştırmalar yaptım. Bu anlamda da kitap çığır açıcı bir niteliği var. Ben ileride Uluburun batığına yönelik ayrı bir bölüm de hazırlamak istiyorum. Kitap buna da vesile oldu. Tekrardan bana zaman ayırdığınız için size teşekkür ederim. Bu hafta ilginç bulacağınızı düşündüğüm bir tarih kitabından bahsettim. Amacım tarihle ilgili, özellikle Anadolu tarihi ile ilgili nitelikli içerikler oluşturmak. Bu kanala abone olursanız sevinirim. Bu beni gerçekten motive ediyor. Anadolu'da yabancı gezginlerce çizilmiş gravürler, çeşitli seyahatnamelerden ve tarih kitaplarından bahsediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler.